30 haftalık gebelik dönemine girilmesiyle birlikte anne adayları bu dönemde kendilerini, rutinini kaybetmiş ve yorgun hissedebilirler. Bu dönemde alınan kiloların bir merkezde yoğunlaşması vücudun ağırlık merkezinin kaymasına neden oluyor. Bu şartlar altında hamilelerin bu haftalarda biraz raydan çıkmış ve homeostatiğini kaybetmiş hissetmeleri çok normaldir. Bunlara ek olarak bu dönemde yaşanan hormonal değişiklikler de anne adaylarının bu yönde hissetmelerine neden olabilir. Genel bir bakışla anne adaylarının 30 haftalık gebelik döneminde kendilerini yorgun hissetmeleri olası. Özellikle bu dönemde uykusuzluk sorunu yaşayan hamileler için yapılacak en iyi şey güzel bir şekilde dinlenmek ve kaliteli uyku uyumaya çalışmak olacaktır. 30 haftalık gebeliğe hoş geldin. Bu haftayı saymazsak bebeğinle kavuşmanıza hemen hemen 10 hafta kalacak. Sen 30 haftalık hamileyken bebeğin de 28. haftasında bir cenin. Peki 30 haftalık bebek gelişimi nasıldır? Gebeliğin 30. haftasında neden olur? Neler değişir? İşte merak ettiklerin. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bebeğin doğacağı zamanki boya neredeyse yaklaştı. Ancak daha epeyce kilo alması gerekiyor. Bugünlerde bebeğinizin boyu yaklaşık 40-41 santim ve ağırlığı 1,4 kilogram civarında. Ancak bugünlerden sonra gelişiminde bir ivme gözlenecek. Bundan sonra her hafta kendi ağırlığına yaklaşık olarak 200 ila 400 gram gibi bir ağırlık ekleyecek. Oluşturduğu bu yağ kütlesi hem şu an hem de doğumdan sonra onun kendi vücut ısısını korumasına yardımcı olacak. Buna ek olarak doğumdan sonra bu yağ tabakasını enerji elde etmek için kullanacak. Bu dönemde kendi kütlesine eklediği fazladan kilolar onun büyümesini sağlayacak ve artık içeride eskisi kadar rahat hareket edemeyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle eskiye nazaran bebeğinizin karnınızı tekmelemelere, ara sıra dönüşleriyle karnınızda hissedeceğiniz hisler azalacaktır. Ancak bebeğinizin size yaptığı bu fiziksel müdahalelerin çok fazla azalması durumunda doktorunuza danışmanızda fayda var. Doğuma geri sayım başlarken içiniz kıpır kıpır. Yani hem siz çok heyecanlısınız hem de bebeğiniz çok hareketli. Bebeğinizin uyuma ve uyanma döngüsü artık düzene girdi. Bu haftalarda uyku süresi yarım saat ile 2 saat arasındadır. 30 hafta gebelikten itibaren bebeğiniz her hafta az önce de söylediğimiz gibi 300 ila 500 gram arasında bir kilo alacaktır. Cilt altındaki yağ dokusu arttıkça bebekte ısı kontrolünü sağlayan lanuga isimli ince tüyler dökülmeye devam eder. Isı kontrolü görevi artık büyük oranda yağ dokusuna ait olacak. Hamilelikte 30. haftada bebeğinizin duyuları çok gelişti. Sizin ve eşinizin sesini ayırt edebilir. Farklı tatlara ve annesinin karnından yansıyan parlak ışıklara reaksiyon verebilir. Siz karnınızın üstünden bebeğinize doğru hafifçe bastırırsanız o da önce geri çekilip ardından itme hareketi yaparak size yanıt verebilir. Bu hareketi eşinize yaptırmanız bebeğiyle arasındaki bağın henüz doğmadan başlamasını sağlayacaktır. Şu aralar yakın mesafeyi görebiliyor. Doğumdan sonra 20-30 gün bu şekilde devam edecek. Gebelikte 30. haftada kan iliği kan yapma görevini karaciğerden devralır. Kemik, kas ve kan hücrelerinin gelişimi için bebeğin kalsiyum, protein ve demire çok ihtiyacı var. Eğer bu besinlerden yeterince tüketmezseniz sizin rezervlerinizden alacaktır. Bebeğinizin beyni doğum sonrasındaki bir bebek kadar gelişmiş durumdadır. Bununla birlikte beyin hücreleri gelişmeye devam ediyor. Bu haftadan sonra günden güne bebeğinizin beyin gelişimi tamamlanacak. Şu günlerde bakıldığında bebeğinizin beyin yüzeyi henüz pürüzsüz ve kıvrımsız bir görüntüde. Ancak ilerleyen günlerde gelecekte vereceği kararların oluştuğu yer olan beyin kıvrımları iyiden iyiye şekil almaya başlayacak. Beyin hücrelerinin gelişimi açısından bebeğin miadında veya miadına yakın bir zamanda doğmuş olması avantajlıdır. Dış dünyada yardımsız nefes almasını sağlayacak donanıma kavuşmasına en az birkaç hafta daha olsa da 30 haftalık bir bebeğin erken doğsa bile yaşama şansı çok yüksektir. Plasenta bebeğe gerekli olan tüm oksijeni ve besini sağlamaya devam ediyor. 30 haftalık hamilelikte plasentanın ağırlığı yaklaşık 450 gramdır. Bebeğiniz kendi başına yaşayabilmek için önemli olan büyük değişimlerden birini 30. haftada gerçekleştiriyor. Kendi kemikleriyle kırmızı kan hücrelerini oluşturma yeteneğini geliştirmiş durumda. Bu haftadan önce kırmızı kan hücrelerinin önceleri bazı dokularında, sonra
Sonrasında ise dalak yardımıyla üretiyordu. Buna ek olarak kendi sindirim ve boşaltım sistemini yaklaşık olarak tamamlamış durumda. Bütün bunları yaparken bebeğiniz yüksek ihtimalle anne karnında en rahat olduğu pozisyon olan cenin pozisyonunu almış durumda. Ultrasonda bakıldığında anne karnı içinde rahatça kıvrılmış yatıyor görüntüsü verecek. Bunu yaparken birçok bebek baş aşağı durumda yatmayı tercih eder. Bebeğiniz anne karnından çıkmaya hazır, ancak bir o kadar da rahat yatışıyla hiç çıkmak istemiyor görüntüsüne hazır olun. Bebeğiniz bir uyuyup bir uyanarak karnınızdaki yolculuğun tadını çıkarıyor. Siz birkaç saattir hiç hareket etmediğini düşünürken küçük ama sert bir tekme ile size "artık ben uyandım" demenin yolunu bulmuş gibidir. 30. haftasında bebeğin kasları çok güçlendiği için hareketleri de güçlenir. Geçen haftalara göre hareketlerindeki hız azalmış olsa da güçlü yumruklar, tekmeler ve esneme hareketleri yaparak canınızı acıtabilir. Hatta bazı geceler sizi uykudan uyandıracak kadar keskin hareketler yapabilirler. 28. hafta itibariyle fetüs hareketlerini bir kez sabah, bir kez de akşam olmak üzere 2 kez günde kontrol edebilirsiniz. Muhakkak doktorunuz da bu süreçte size bir takım önerilerde bulunur. Ek olarak şunları da deneyebilirsiniz. Saate bakın ve saymaya başlayın. Tekme, dönme, çırpınma, sürtünme, her türlü hareketi sayın. 10 hareket saydığınızda durun ve saate bakın. Geçen süreyi not edin. Çoğu kez 10 dakikada 10 hareket hissedebilirsiniz. 1 saat geçmesine rağmen 10 hareket sayamadıysanız bir şeyler için atıştırın, yürüyün veya hafif egzersizler yapın. Sonra tekrar uzanın ve gevşeyin ve saymaya devam edin. Hareketsiz bir gün olması illa bir terslik olduğunu göstermez. Ama nadiren de olsa bir alarm olabilir. Doğum tarihi ne kadar yakınsa fetüs hareketlerini kontrol etmek o kadar önemlidir. Gelelim 30 haftalık bebek hareketleri nasıldır konusuna. Bu hafta bebeğin hıçkırır tarzda hareketler yaptığını hissedebilirsin. Bu sebeple karnınızda minik zıplamalar yaşanır. Bu hareketler düzenli aralıklarla amniyon sıvısını yutarak bebeğin dış ortama hazırlandığı nefes alma alıştırmalarıdır. 30 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde bebeğiniz artık daha da tombullaşmış bir şekilde karşınızda durabilir. Yeri azalsa da el, kol, baş hareketlerini görebilirsiniz. Parmağını emebilir, gözlerini açıp kapatabilir. 30 haftalık bebek görüntülerinde başının aşağı dönmüş olabildiğini görebilirsiniz. Aslında birçok bebekte baş aşağı dönüş genellikle 32 ila 36. haftalarda gerçekleşir. 36 haftada baş aşağı dönmeyen bebekler için bazı ebeler bebeğin dönüşüne destek olacak egzersizler önerebilirler. Araştırmalar dinlenirken uzanmak yerine oturmayı tercih eden annelerin bebeklerinin son 3 ayda baş aşağı dönme eğilimlerinin daha fazla olduğunu gösterir. Doğumdan önce bebeklerin %96'sı baş aşağı dönmüş olur. Doğuma kadar bebeğin makat duruşunun olmaması sebepleri arasında bebeğin o haftadaki yaşıtlarına oranla küçük olması, amniyon sıvısının olması gerekenden fazla olması ve daha önce doğum yapmış olanlarda rahimde gevşeklik olması gelir. Makat gelişte duran bebekler illa sezaryana doğacak diye bir koşul yoktur. Bu konuda tecrübeli bir doktor annede ve bebekte normal doğum için riskli olabilecek tıbbi bir durum yoksa makat doğumları da normal yaptırılabilir. Makat doğumların yaklaşık %50'si normal doğar. Her geçen gün anne karnının büyümesiyle hamileliğin fiziksel yükünün arttığı haftalara 30. hafta itibariyle anne adayları girmiş bulunmakta. Anne karnı bu dönemde bakıldığında yaklaşık bir karpuz boyutundadır. Bu durumun anne adaylarının hayatlarında bazı değişiklikler yaratması olası. Örneğin yere ya da yatağa uzandığınız zaman yatağa kalkmak eskisi kadar kolay olmayacak. Hem bel çevresinin artması hem de abdominal kas kütlesinin azalmasının bir sonucu olarak bazı hareketleri yapamamanız olası. Ancak bu dönem anne adaylarına sihirli bir güç verir. Eğer bir şey yere düşmüşse biri sizin için mutlaka onu yerden kaldırır. Ya da yere eğilmeniz gereken bir iş varsa biri sizin için bunu anında yapar. Bu dönem zaman zaman uzun süreli fiziksel aktivite yaptığınızda nefes nefese kalmanız, zaman zaman terleme yaşamanız normal. Özellikle fiziksel olarak kendinizi zorlayacak bir aktivitede bulunmazsanız bile yer yer ayaklarda ve bacaklarda terleme yaşayabilirsiniz. Ancak bütün bunların geçici olduğunu bilmeniz ve sakin kalmanız önemli. Bebeğinizin hızla büyüdüğünden bahsetmiştik. Bebeğiniz içeride büyüdükçe kendi yerini şekillendirecek, zaman zaman rahminiz diyaframınıza baskı uygulayacak. Bu durum sizin ara sıra yaşayacağınız nefesim yetmiyor hissinin temel sebebi. Bu dönemde günlük modunuzda beklenmedik değişmeler yaşama ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunuzda sakin ve rasyonel kalmaya çalışmanız size yardımcı olacaktır.
30 haftalık gebelik döneminde yani son trimeslerde ne kadar çok yemek yemeliyim diye sorduğumuz zaman bebeğinizin gelişiminin ivmelendiği bu dönemde eskisinden daha çok enerjiye ihtiyaç duymanız çok normal. Ancak 2 can taşıyorum, 2 kişilik yemek yemeliyim algısı ise tamamen yanlış bir algı. Son yapılan araştırmalar hamilelerin 2. ve 3. trimeslerde fazladan 200 kalori almasını yeterli görse de doktorlar günlük 300 kaloriye kadar olan besin takviyesini normal buluyor. Bu dönemde öğün atlamam doğru mu diye soracak olan bayanlar vardır. Hamile olmayan bir kişi için bile öğün atlamak sağlıklı görülmezken hamilelerin bu dönemde öğün atlamamaları gerekir. Öğün atlamamız demek bebeğinizin ve sizin için gerekli olan besini alamamanız demek. Biyolojide temel olarak yapım minimum kuralına dayanır. Yani vücudunuzda o an bir madde dahi eksik olsa yapım işleriniz yavaşlar. Bu nedenle özellikle hamilelerin öğün atlamadan düzenli beslenmeleri şart. Buna ek olarak uzun süreli açlık yaşamak bu dönemde size mide yanması ve ağzınıza acı su gelmesi olarak geri dönecektir. Bu da sizin uzun vadede sindirim sisteminizi olumsuz etkiler. Sıcaklama hissinden kurtulmak için neler yemeliyim diye anne adayları sorabilir. Hamileliğin yan etkilerinden biri olarak tabir edebileceğimiz durduk yere sıcaklama ve terleme durumundan bazı yiyeceklerle kurtulmak mümkün. Özellikle hamileliğin son dönemleri yaz aylarına denk gelmiş olan hamileler bol su tüketmeyi ve terledikleri miktar kadar suyu geri kazanmayı asla ihmal etmemelidirler. Ancak suyun ve mineralli suların yanı sıra Hindistan cevizi suyu bu dönemde sizin için çok faydalı olabilir. Ayrıca atıştırmalık olarak sade ve meyveli yoğurt hem serinlemenize hem de probiyotik almanıza yardımcı olacaktır. Zinde olmak için yalnızca beslenmenize dikkat etmeniz yetmeyecektir. Doktorunuzla birlikte karar verdiğiniz egzersizlere devam etmelisiniz. Son haftalarda egzersizlerin hız ve süresini düşürebilirsiniz. Pelvik taban egzersizlerinizi ihmal etmemelisiniz. Bu egzersiz için vajina, idrar yolu ve anüs bölgenizdeki kasları sıkıp gevşetmelisiniz. Her sıkışta 10 saniye bekleyin. Aralarda dinlenerek 10 kere tekrarlayabilirsiniz. Bu bitince 10'ar kez birer saniye sıkı tutup bırakın. Bunun ardından vajina, idrar yolu ve anüs kaslarını ayrı ayrı sıkıp bırakın. Bu egzersizi idrar yaparken de yapabilirsiniz. İdrarınızı tutun ve serbest bırakın. Sonra idrarınızı yapın. Pelvik taban egzersizlerini düzenli yapmanız doğum sonrasında öksürme, hapşırma gibi durumlarda idrar kaçırma olasılığınızı azaltır. Son olarak önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bebeğinizin doğumu yaklaşırken günümüzde hala yeni olan fakat başarısını ispatlamış olan bu gelişmeyi kullanıp kullanmayacağınız konusunda bir karara varmanız önemli. Bebeğin anne ile bağını sağlayan yapıya plasenta denir. Bu yapı doğumla birlikte işlevini tamamladığı için dışarıya atılır. Plasenta ile bebeğin göbek kordonu arasında kalan kısımda kordon kanı bulunur. Bu kanın saklanması bebeğinizin ileride kemik iliği nakli gerektiren bir hastalıkla karşılaşması halinde ilik nakline gerek kalmadan iyileşmesine yardımcı olacaktır. İlik nakli operasyonunun zor olmasının yanı sıra yakın akrabalardan bile uygun ilik bulma ihtimalinin %25 civarında olması kordon kanı saklama uygulamasının tercih edilmesine neden olmuştur. Bebeğinizin sağlığı için bu konuda karar vermek size kalmış. Bu kararı almadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. 30. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.